Günaydın çocuklar. Günaydın. Hep güler yüzle karşılarsınız beni. Hey hey, hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Bahsettiğiniz özgürlükleri elde etmek için çaba vermek lazım. Çaba da ille işte konserde filan yumruğu veya filan parmağını havaya kaldırarak olmaz ki ben o parmaklarımın tamamını havaya kaldırdım. Ve parmaklarımızda başım çok belaya girdi benim bu memlekette. Bütün siyasi partiler benim işaretlerimi kullandılar. Ben ülkemin adı geçtiğinde akla gelen bir kişi olmayı kafama koymuştum. Böyle batılılaşmak, Avrupalılaşmak, Avrupa'yı olmak falan filan gibi tabirler. Bunlar Tanzimat'tan kalan yanlış alışkanlıklar. Yurt dışı konusunu lütfen mümkünse bütün programda kaldıralım istiyorum. Evet. Batılılaşmayı da kaldıramıyorum istiyorum. Çünkü Türkiye'nin batılılaşmaya falan ihtiyacı yok. Kimi zaman gitarımla, kimi zaman bağlamla, işte konserlerde, daha sonra televizyon programlarında gördüğüm bildiğimi insanlara, benimle beraber aynı kaderi paylaşan insanlara vermek gibi yol tuttum. 30 senede böyle gidiyordu. Biz nedense bir Avrupa'ya takılmış gidiyoruz yani. Türk toplumu bir Avrupa ile pek fazla içi dışı. Evet. Biz sanki dünya Avrupa'dan ibaret zannediyoruz. Oysa gözümüzü biraz çevirip ne bileyim Asya, Afrika'ya bakarsak bize yakın insanları orada göreceğiz. Sonuçta dünya cana yakın insanlarla dolu. I think Turkey is still so-called European country for some other countries. You know, for the Easterns we are West. So for the Western we are East. You know, we're just like bridge on the Bosphorus. I mean, we are on Bosphorus, just both sides. Now we are in East now. You know, I'm in the Asia side of Turkey. Now you are in Asia. Ben prensip olarak konsensüs, birleştirme adamıyım. Katiyen uzlaşıdan yana olur. Tabii uzlaşıdan yana bir insanım. Kimse dünyaya sebepsiz gelmiyor. Benim dünyaya geliş nedeninde bir takım şeyleri görüp, iyice algılayıp, kafamda bunları yerleştirip, bilimimizin tabii disketi alıp, sonra zamanın geldiği disketi takıp aktarmak olmuş. Kırıksa bir şeyler anlatıyorum insanlara. İnsanların kendini alması gerekir bazı. Mesaj kelimesini kullanmak istemiyorum fakat şu anda kelime o. Mesaj insan kendileri alırlar. Barış Manço'nun aracı Türkiye'ye geliyor. Tam 25 senedir bugünü bekliyor arabamız. Ait olduğu yere, yani Barış Manço'yu yaşatmaya devam eden 80 milyon yüreğin olduğu kutsal topraklara, Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Barış Manço'nun böyle bir aracı olduğunu sevenlerin birçoğu aslında bilmiyordu. Ta ki geçen sene biz röportajlar silsilesinde bu aracın gündeme gelmesini sağlayana kadar. Yaklaşık 20 senedir bu aracın gelmesi için aslında biz ailecek çabalıyorduk. Fakat sürekli bir takım pürüzlerle karşılaşıyorduk. Ancak çıkan onca haberden sonra Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü durumun ciddiyetini fark etti ve bizle iletişime geçti. Ve o saatten sonra işler hızlandı. Belçika'dayım. Barsan Lojistik'e gidiyoruz. Honda'nın son halini göreceğiz şimdi. Aracın başına geldim. Bugün aracın yüklenmesiyle ilgili son işlemleri konuşacağız. Hangi tarihte çıkacak, nasıl çıkacak onları belirleyeceğiz biraz sonra. Araç baktım yaklaşık 4 aydır havalandırılıyor. Hala içerisinde koku var tabii. Bu sürecek de bir müddet daha. Bugün son konuşmaları yapacağız. Son planlamaları yapacağız. Aracın Türkiye'ye geliş planlamasını yapacağız. Tabii buradaki yüklemesiyle kardeşim ilgilenecek. Oradaki karşılamasını da ben yapacağım. Evet, uzun bir sürecin, yani benim hesabıma göre geçtiğimiz Kasım'dan beri, hatta Ekim'de diyebiliriz belki, o günden bugünlere gelmesi benim için takvime çizik atmak gibi oldu. Tabii bunu espriyle karışık söylüyorum ama işin bu tarafında, yani Belçika tarafındaki süreç gerçekten uzundu. Çünkü her şeyden önce şimdi burası Türkiye'ye göre biraz daha ağır işleyen bir ülke. Yani bir işlem yapacaksın, 2 haftaya netice alabiliyorsan iyidir. Dolayısıyla bu ağırlıkta her şeyi ayarlayıp işte son o depodaki yerinden şuraya gelmesi vakit aldı. Arada tabii halledilmesi gereken prosedürler de vardı. Ama hani öyle geçirdik, böyle geçirdik. En heyecanlı kısma geldik. Türkiye'ye gelişi. Türkiye'de bu aracın karşılanması. Hani şimdi bunu ilk konuştuğumuz zaman işte aracı Türkiye'ye getirelim gibi daha hani küçük başladı. Fakat hani o çektiğimiz videolarla halkın bu videolara olan, daha videolardan doğan duygularına bakınca olay gerçekten çok başka bir yere geldi. Bu işin en zor, en meşakkatli tarafı ise bu araç gelecek ama Türkiye'ye nasıl gelecek sorusuydu. Tam bu noktada Barsan Global Lojistik bu sefer biz yük değil, şeref taşıyacağız mantığıyla elini taşın altına koydu. Daha önceki Prelude videolarını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Belediye Başkanlığı ile oturduk, Bütçe Bakanlığı ile oturduk. Barış Manço'yu Belçika'da yaşatmak için daha neler yapabiliriz diye projeler konuştuk ve çok kısa süre içerisinde ilk adımlarını attılar. Barış Manço için çok güzel bir müral çalışması yaptılar. Bayağı kalabalık bir sürü kişi var. Biz herkesten önce geldik. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz.
Chers amis, je vais essayer de parler d'abord rapide. Nous voulons lancer dans ce scénariste. Merhaba. Nos collaborateurs avaient découvert la vie et l'héritage culturel de Barış Manço. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim. Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi? Bugün bizim için çok büyük bir gün. Rahmetli Barış Manço'nun yıllar önce Belçika'da kullandığı arabasını Türkiye'ye gönderen bir girişimin başlangıcındayız. Barış Manço bizim için Türkiye-Belçika arasında kurduğu köprülerle 50-60 yıl önce gönüllerde yer etmiş bir insan. Biz hepimiz onun şarkılarıyla büyüdük ama ondan sonra sanatçı kimliğini bu iki ülke arasındaki güzel işlere imza atarak daha da pekiştirdiğini düşünüyorum. En iyi şartlarda depomuzda muhafaza etmeye çalıştık. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle evraksal bütün işlemler halloldu. Ekiplerimiz beyanname süreçlerini halletti. Gümrüğü yapıldı. Şu anda yola çıkarmak üzere hep birlikte buradayız. İşlem aslında kısaca bu şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi bizim için gurur verici bir durum. Sürecin parçası olmaktan memnunuz. Herkese teşekkür ediyoruz. Uzun bir sürecin, uzun bir dönemin en son günü demeyeyim, en azından Belçika'daki son gününe geldik. Şimdi bu tabii birkaç haftada, birkaç ayda geçen bir süreç değil. Ortalama 6-7 ay sürdü ilk bu girişimi başladığımızda. Anahtarı alayım. Teşekkür ederim. Artık emin ellerde. sizde. Merak etmeyin. En iyi şartlarda teslim edeceğiz. Yanına bir de bir Türk bayrağı ekleriz bunun. Evet, oraya vardığı zaman. Zordu. Beklemesi, heyecanını yaşamak, hayalini kurmak, hayalinin gerçekleşmesini beklemek çok zordu. Çünkü bu Doğukan'ın babasının arabası Türkiye'ye gelsin, Batıkan'ın babasının arabası Türkiye'ye gelsin, biz bu araca kavuşalım gibi bir konu değildi. Bu bir değere sahip çıkmaktı. Bir semboldü. Aslında bir mirasın yerine kavuşması. Batıkan batıdan gönderdi, Doğukan doğudan karşıladı. Şu an geldik Kumport Liman Sahası 1. iskeledeyiz. Kocaman RMG'lerin altındayız. Yani bunlar raylı gezer, konteyner vinçleri ve babamın aracı şu an bu gemide, konteynerde bekliyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Burada olmanın getirdiği başka bir büyü var. Çocukların hayalidir. Çocuklarda iş makineleri, liman sahaları, koca cihazlar falan filan. En azından benim için öyle. Buradayım. Burada olmanın getirdiği başka bir heyecan var. Ama hepimiz için geçerli olan başka bir şey var. O da Barış Manço'nun aracı, babamın aracı Türkiye'ye geldi ve gemiden şu anda Türkiye topraklarına indiriyoruz. Bir gün gelecektir.
Mutluluk gözyaşı nedir? Nadir yaşadığım bir şey. Az bildiğim bir duygu. Ama başardık. Başardık. Şimdi ufak bir değişiklik yaptık. Stacker'ı buraya çağırıyoruz. Aracımız Mafi denen bir kamyon tipi araca yerleştirilmişti biliyorsunuz. Fakat dışarı çıkacağımız için Barsa'nın tırı buraya geldi. Stacker da geldi. Konteyneri alacağız, tırımıza yükleyeceğiz ve işlemlerimizi tamamlayıp çıkacağız buradan. Bu bölgelere girmek, buralarda çekim yapmak takdir edersiniz ki elinizi kolunuzu sallayarak girebileceğiniz yerler değil. Ama konunun maneviyatı o kadar yüksek ki bize her türlü kapıyı açtılar. Ama tabii ki konteyner ilk geldiği zaman muayene aşamasında biz yoktuk. Konteyner tekrar kapatıldı ve bize teslim edildi. Sen gülünce güller açar, gül pembe bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Honda Prelude 2000 yılından beri hiç marş basmadı. Tam 24 senedir ne motoru döndü ne tekeri döndü. Tabii ki marş basmayacağız. Ta ki tüm kontrolleri yapıp her şeyden emin olduktan sonra tabii ki araca elektriği vereceğim ve ilk marşı basacağım. Hal böyleyken aracı şu ana kadar her aşamada elle iterek taşıdık. Halkalı Gargümrük'teyiz. Barsan antrepolarındayız. Araç gümrükten çıktı ve buraya geliyor. Konteyneri ilk defa burada açacağım ve ilk defa burada göreceğim. Ve hatta araç geldi. Ben de dünya gözüyle şimdi arabamıza kavuşacağım. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum, altı üstü 5 metrelik bez için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha tut defteri. Geldi. Bir gün öder hesabı, yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet
sen kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet. Ve nihayet Honda Prelude Türkiye'ye kazasız belasız geldi. Bütün işlemleri tamamlandı. Şu aşamaya kadar biz aileye yardımcı olan Türkiye Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Merkezi ve Taşra Teşkilatı'nda çalışan tüm personele teşekkür ederim. Ayrıca Barsan Global Lojistik'e her türlü desteğinden dolayı ayrıca teşekkür ederim ailem adına. Bundan sonrası için aracın baştan sona bakımlarını üstlenen Honda Türkiye ile birlikte yol alacağız. Aracın yapılabilecek en doğru revizyonlarını yapıp tamamıyla aslına uygun, babam her nasıl bıraktıysa o şekilde toparlanacak şekilde yol kat edeceğiz ve tüm araçlarda olduğu gibi aracın baştan sona yapım aşamasında bizzat kendim bulunacağım. Ve şimdi aracı tabii ki bir Honda yetkili servisine götüreceğiz ve işleme başlayacağız. Nereye mi? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Barış Manço diye bir adam varmış, bir şeyler çalarmış, söylermiş, anlatırmış. Sağ olsun dinleyenleri varmış.